Evet, hepinize tekrar merhaba. Bugün motor kaputunun altındaki ısıyı düşürmenin, yani manifoldu daha soğuk tutmanın yollarını arayacağız. Gelin hep birlikte bakalım. Motor kaputunun altı diye tabir edilen kısımda en büyük sorun ısı problemidir. Bu ısıyı yayan en büyük etkenlerden biri de manifoldtur. Manifold çok hızlı ısınır ve çok yüksek sıcaklıklara kadar çıkar. Anlık olarak 1200 dereceleri kadar çıkabilmektedir bazı araçlarda. Bunun ısısını kontrol altına alırsak ya da farklı bir yere tahliye edebilirsek motor havuzunun ısısını düşürmüş oluruz. Bu da bize performans, yakıt ve daha fazla ömür sağlayacaktır. Bunun önüne geçmek için en makul çözümlerden biri manifoldu ve belki de birkaç egzoz parçasını seramik kaplamaktır. Seramik ısıyı iletmeyen bir malzemedir. Kaplama yapıldığında ısı metalin içine hapsolur, dışarıya yayılmasını engeller. Bunun bize getirdiği en büyük fayda motor havuzu, kaput altı denen ortamın sıcaklığını %30 ila %50 arası düşürmesidir. Bu da alternatör, marş motoru ve plastik aksam gibi malzemelerin ömrünün uzamasına sağlar. Ayrıca emilen hava daha serin kalır. Soğuk hava daha yoğun olacağı için daha fazla oksijen demektir. Bu da daha iyi yanma ve güç sağlayacaktır. Bunun egzoz gazı hızına da etkisi var. Egzoz gazı hızının da performansı etkisi var. Bildiğiniz gibi gazlar sıcakken daha hızlı hareket eder. Bunun en büyük faydası da silindirlerden daha hızlı hava boşaltılmasını sağlamasıdır. Turbo araçlar içinse turbo pervanesine çarpan gaz daha enerjik olur. Bu da turbonun dolma süresini kısaltır. Manifoldu seramik yalıtkanlı kaplamanın bir artısı da korozyon direnci ve estetik görüntüsüdür. Manifoldun kendisi dışarıyla daha az temas edeceği için korozyon direnci daha fazla olacaktır ve ömrü daha uzun olacaktır. Ayrıca estetik olarak çok daha profesyonel ve çok daha şık durmaktadır. Peki bu seramik kaplamanın zararları ya da riskleri yok mudur? Gelin onlara bakalım. İçeride ısıyı hapsetmek, manifold metalinin normalden daha yüksek sıcaklıklara maruz kalması demektir. Özellikle döküm olmayan ince etli paslanmaz çelik manifoldlarda daha fazla görürüz. Daha yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında eğer malzeme kalitesi düşükse aşırı ısı stresi metalin yapısını bozabilir ve çatlamalara yol açabilir. Ama günümüzde günlük kullandığımız otomobiller dahil bu duruma yeterince dirençlidir ve hiçbir problem olmamaktadır. Negatif midir bilmem ama olumsuz olarak belki sayabileceğimiz durumlardan biri maliyettir. Çünkü biraz pahalı bir uygulamadır. Fakat getirisine bakıldığı zaman uzun vadede eğer bir aracı 10 sene, 15 sene kullanıyorsanız ya da ondan sonraki kullanıcılar da bunun değerini bilerek kullanacaksa uzun vadede araç için çok faydalı, yapılması gereken bir modifiyedir bence. Ben pek karşılaşacağımızı düşünmüyorum ama şöyle bir risk daha var, o da içinin kaplanması ihtimali. Çünkü bu kaplama işlemi yapılırken kanalların kapatılması gerek. Vida delikleri ve kanallarının daha sonra kaplanması lazım. Eğer içi de olur da kaplanırsa hem manifoldun hacmini düşürür hem oradaki akışkanlığı değiştirebilir. Böyle bir zararı olma ihtimali var ama genelde kaplamacılar zaten bunu bildiği için delikleri kapatıp içine kaplamamaya dikkat ederler. İçindeki ateş ve hava çok daha sıcak olacağı için orada kopmalar ve parçalanmalar olabilir. Bunlar da özellikle turbolu araçlarda oradan koparak turbo pervanesine, turbo hattına gitme ihtimali yaratabilir. Böyle de bir tehlikesi var. Kaplama kalınlığına değinecek olursak genelde 0.025 mm ile 0.050 mm arasında bir kalınlığı vardır. Bu oldukça yeterlidir. Daha fazlası titreşimlerden ve ısınıp soğumadan dolayı çatlayıp dökülebilir. Daha öncesi zaten uygulama olarak yapılamaz gibi duruyor. Dayanım olarak 800 derece sabit sıcaklığa dayanabilir. Anlık 1000-1200 derece gibi sıcaklıklara da çok rahat dayanacağı gibi. Küçük de olsa bir kaplama olduğu için titreşimi ve rezonansı kesme özelliğiyle beraber bir nebze olsun egzoz sesinizi değiştirip biraz daha tok bir ses almanızı ve ses yalıtımı sağlar. Seramik kaplamaya alternatif yok mu derseniz eğer ısı sargıları var. Sık sık görürsünüz. Genelde motosikletlerin hatta egzozlarını kaplarlar ve açıkta görünebilir onlar. Isı sargıları çok daha ucuzdur. Aslında seramik kaplamadan çok daha iyi yalıtır manifoldu. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Çok çabuk nemlenebilir, ıslandığı zaman bozulabilir, pul pul dökülebilir. Bu da kötü görüntü ve manifoldun paslanmasına sebep olabilir. Yani yılda bir, 2 yılda bir değiştirmek lazım. Sık kullanılan bir araçsa, günlük kullanılan bir araçsa kesinlikle bu problemlerle karşılaşılacaktır. Fakat yalıtımı %70'lere kadar çıkabiliyor. O yüzden seramiğe göre aslında çok daha iyi kaliteli bir malzeme. Yarış arabalarında görebilirsiniz. Kısa etaplarda kullanılacağı için o sargıyla yalıtmaların daha sık rastlanılan bir durumdur. Bununla ilgili verileri de grafik olarak ekrana vereceğim. Kaplamasız manifold, yani çıplak metal olarak yüksek performanslı kullanımda veya rampa çıkarken yüzey sıcaklığı 500 ila 900 derece arasında gezer. Döküm manifoldlar ısıyı bir nebze tutar fakat paslanmaz çelik olanlar ısıyı hemen yayarlar. Seramik kaplanmış olanlar ise kaliteli bir uygulama yapılmışsa %30 ila %50 arası bu ısıyı düşürmeye yardımcı olur. Yani ortalama 700 derece olan bir manifold yüzeyi seramik kaplamadan sonra 350-400 derece civarlarında ölçülür. Burada şöyle bir etken var. Isı asla yok olmaz. Sadece manifoldun yüzeyinden dışarı atılması engellenir ve ısı egzoz borusu içinde kalır, arkadan atılır. En büyük faydalarından biri kaput altı sıcaklığına etkisi. Şöyle bir teknik gerçek var. Emilen hava sıcaklığındaki her 5,5 derecelik düşüş motor gücüne yaklaşık %1 artış sağlar. Seramik kaplama motor havuzunun ortam sıcaklığını 30 derecelere kadar düşürebilir. Mesela trafikte dur kalk yaparken veya pistte tur atarken sıcak ısı emmesi dediğimiz olay yaşanır. Kaplama emme manifoldunun ve hava filtresi borularının egzozdan gelen ısıyla kavrulmaktadır.
soğumasını engeller. Sonuç olarak aracınız ortalama 150 beygirse sadece serin hava emebildiği için efektif olarak 2-3 beygir daha canlı hissettirir. Size kısaca egzoz gazı hızından, akışkanlar dinamiğinden biraz bahsedeceğim. Fizik kuralı şudur. Gazlar ısındıkça genleşir. Ancak kapalı bir boru içinde basınçları artar ve yüksek sıcaklık gazın viskositesini yani akışkanlığa karşı gösterdiği direncini etkilese de enerjisi yüksek gaz daha hızlı tahliye edilme eğilimindedir her zaman. Bu da Bernoulli ve ideal gaz yasası prensiplerinde zaten vardır. Ya da aynı basınçtaki gaz daha küçük delikten daha hızlı ilerleme eğilimindedir. Bu sıvılarda da böyledir. Seramik kaplama gazın boru boyunca soğumasını engeller. Soğuyan gaz yoğunlaşır, ağırlaşır, yavaşlar. Sıcak gaz ise yüksek hızla sistemden atılır ve seramik kaplamada bu gazın sıcak kalmasını sağlar. Ayrıca hızlı çıkan gaz arkasından gelen kirli gazı da vakum etkisiyle çeker. Bu da yanma odasında daha temiz hava yakıt karışımı için yer açar. Sonuç olarak seramik kaplama size asla bir anda artı 10 beygir vermez aracınız 500 beygir de olsa. Ancak motorunuzun ürettiği ortalama 100 beygirin ısınarak 90'a düşmesini engeller. Yani size kaybettiğiniz gücü geri verir. Bu güç kazanımı değil, güç korunumudur. Ve tavsiye olarak piste çıktığınız bir aracınız varsa, bir şekilde motor havuzunuz fazla ısınıyorsa ya da turbolu bir aracınız varsa seramik kaplama yapmak mantıklı olabilir ve faydasını görebilirsiniz. Ancak bunların hiçbirini yapmıyor ve sadece günlük hayatta standart bir arabayla sakin bir kullanım yapıyorsanız yine faydası olur ama maliyet boşu boşuna bir maliyete girmiş olursunuz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta yeni bir teknik konuyla tekrar karşınızda olacağım. İstediğiniz konular varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Hoşça kalın.